Akvaryumlarımızda ilk 6 ay boyunca belki de en çok uğraştığımız konu yosunlar, yani alglerdir. Yosunlar da tıpkı bitkiler gibi fotosentezle varlığını sürdüren canlılardır. Bitkilerin ışık, makro ve mikro elementler gibi besin ihtiyaçları olduğu gibi yosunların da benzer ihtiyaçları vardır. İşte akvaryumlarımızda yosun veya alg patlaması dediğimiz olayın anlaşılması tam da burada devreye girer. Akvaryumlarımızda besin fazlalığı, dolayısıyla tüketilmeyen besinler algler tarafından tüketilir. Bu tüketim sonucunda algler bitkilere göre daha hızlı gelişen canlılar olması sebebiyle akvaryumlarımızda hızla gelişerek camları ve bitkilerimizin yapraklarını kaplar. Peki besin fazlalığı nasıl ortaya çıkar? Akvaryumlarımıza bitkilerimizin gelişmesi için verdiğimiz gübreler, eğer akvaryumumuzdaki bitki sayımızın tüketebileceği kapasiteden fazlaysa bu besinler boşta kalır. Boşta kaldığı, yani tüketilmediği zaman algler tarafından tüketilmeye başlar. Doğal olarak algler bitkiler tarafından tüketilmeyen besinleri yiyerek gelişirler ve akvaryumlarımıza hızla yayılırlar. Bu doğal ilerleyişten şu sonucu çıkarmalıyız. Bir akvarist akvaryumuna gübre atmadan önce mutlaka su içindeki besin miktarını bilmelidir ve gübre eklemesini buna göre yapmalıdır. Eğer vermiş olduğunuz gübre miktarı akvaryumunuzdaki bitkilerin tamamen tüketebileceği kadar ise yosunları yiyecek bir şey kalmayacak, dolayısıyla yosunlar gelişemeyecektir. Akvaryumunuzdaki besin tüketim miktarını öğrenip kontrol altına aldıktan sonra gübrelemenizi yapabilirsiniz. Ancak yine de kontrol edilemeyen durumlar mutlaka ortaya çıkacaktır. Bunları da doğal yollarla uzaklaştırabilirsiniz. Yeni çıkan yosunların yok edilmesi için akvaryumlarınıza Saya adlı balıklardan ve Nerita salyangozu gibi canlılar ekleyerek çıkan yosunlarla doğal yollarla mücadele edebilirsiniz. Diğer bir mücadele yöntemi ise su değişimleridir. Az önce bahsettiğimiz tüketilemeyen besin miktarını mekanik yollarla, yani su değiştirerek atmak en hızlı yöntemdir. Fazla besin miktarı yosunlar tarafından tüketilmeden belirli oranlarda su değiştirerek fazla besinleri sistemden uzaklaştırabilirsiniz. Bunun için yine sistemi takip ederek su değişim oranınızı ve sıklığını belirlemelisiniz. Önerilen miktar haftalık %20-%30 arasındadır. Ancak bu bazı durumlarda, özellikle yeni kurulan akvaryumlarda değişir. Yosundan kurtulmak için yukarıda bahsettiğimiz gibi önce yosunu tanımak ve sebebini anlamamız gerekir. Ancak bu aşamadan sonra yosunla mücadele edebiliriz. Sadece ışıkları kapatmamız yosunu ortadan kaldırmaz. Çünkü algler az ışıkta dahi gelişebilir. Algler az ışıkta gelişirken bitkilerimiz ışığın az olması sebebiyle zayıflamaya ve erimeye başlayacaktır. Işıkları yakmamızla birlikte bitkilerimiz yeni duruma alışmaya çalışıp tekrar fotosentez yapmaya ve besinleri tüketmeye başlayana kadar yosunlar daha hızlı davranıp tekrar çoğalmaya başlayacaktır. Bu mantıkla hareket edilen akvaryumların çoğu ya yeniden kurulur ya da hobiden tamamen vazgeçilir. Yosunla mücadele yöntemlerinden biri de suya daha fazla karbondioksit vermektir. Bitkilerimize verdiğimiz karbondioksit sayesinde bitkilerimiz daha hızlı gelişir, büyür ve besinleri daha hızlı tüketmeye başlar. Dolayısıyla yosunların tüketebileceği besinleri biraz daha azaltmış oluruz. Yosunla mücadelede maalesef tek başına sonuç verecek bir yöntem yoktur. Yosun oluşumunu tetikleyen diğer bir madde ise aydınlatmadır. Akvaryumlarımızda aydınlatma değerlerini bitkilerin fotosentez yapabileceği değerlerdeki aydınlatma modellerinden seçmeliyiz. Bitkiler en çok mavi ve kırmızı ışık dalgalarında fotosentez yaparlar. Dolayısıyla aydınlatma ekipmanlarımızı bu bilgiye göre seçerek bitkilerin çok enerji harcamadan fotosentez yapmalarını sağlamalıyız. Eğer aydınlatmayı bitkilerin istediği fotosentez değerlerinde seçmezsek, bitkiler ihtiyaçları kadar fotosentez yapamayacağı için gelişme sağlayamayacaklardır. Gelişme sağlamadıkları için de su içindeki besinleri tüketemeyeceklerdir. Bahsettiğimiz tüketilemeyen besinler su içindeki algler tarafından aydınlatma değerleri bitkilerin ihtiyaçları kadar önemli olmadığı için tüketilmeye devam edecektir. Ve dolayısıyla da yosun artışı olacaktır. Doğru aydınlatma ekipmanlarını seçerek bitkilerimizin fotosentez yapmalarını ve
hızla gelişip yosunlara besin bırakmayacak duruma gelmelerini sağlayabiliriz.